Çocuğun cinsel bölgeleriyle oynaması, kaşınması, ovuşturması, okşaması veya sürtmesi yoluyla kendini uyarması ve rahatlama sağlaması durumudur. Bebeklerde ve çocuklarda görülen mastürbasyon, erişkinlerde olduğu gibi cinsel istek ve uyarılmışlık halini içermez. Dolayısıyla bebeklik ve çocukluk döneminde başlayan mastürbasyonun cinsel bir anlamı yoktur. Bebek ve çocuk için vücudunun diğer bölgelerinden farklı bir duygu hissettiği özel bir bölgedir. Çocuk doğduğu günden itibaren anne memesi, emzik veya biberon ile hem beslenir hem de güvende hissederek rahatlar. Yaklaşık 3 yaş civarında ise kendi vücudunu keşfetmeye yönelir. Tesadüfen cinsel organının ellemesi ya da sürtmesi yoluyla tamamen fizyolojik temelli bir haz duygusu yaşar. Çocuk fark ettiği bu haz kaynağını bir amaca yönelik olarak tekrar kullanır. Cinsel düşünce ve hayallerden uzaktır. Bu duygu insan biyolojisinin doğasında var ve normaldir. Parmağını emmek üzere elini ağzına doğru götürmesinden çok farklı değildir. Bu yaş aralığında çocuğun mastürbatif davranışını değerlendirirken çocuğun genital bölgesinde fiziksel bir sorun olmadığından emin olmak gerekir. Genital bölgesinde tahriş ve diğer başkaca fiziksel sorun nedeniyle sürekli dokunuyor olabilir. Bu nedenle ilgili hekim ile bazı genital sorunların bölgede kaşınmaya ve tahrişe yol açmış olabileceği değerlendirilmelidir. Bunun dışında bazı çocuklar bedenlerini keşfetmek amacıyla da kendilerine dokunabilirler. Bazı çocukların çeşitli duygusal zorluklarıyla baş etmek için kendine dokunduğunu da söyleyebiliriz. Bazı çocuklar ise uykuya geçerken rahatlamak için mastürbasyon yoluna başvurabilirler. Bebekler ve çocuklar erojen bölgesi de dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerine dokunarak, çekerek ve okşayarak, ovuşturarak vücutlarını keşfetmeye başlarlar. Çocuklar fiziksel ve ruhsal olarak olgunlaştıkça kendi vücudu ve diğer insanların vücudunu ve işlevlerini merak etmeye başlar. Bu nedenle de anne babanın rehberliğine ihtiyaç duyabilirler. Çocukların mastürbasyona başlama yaşı hakkında çok net bilgi verememekle birlikte 8. aydan itibaren görülebileceğini söylemek mümkün. Ancak en sık 2-6 yaş arasında görülür diyebiliriz. Burada önemli olan çocuğunuzun mastürbasyona ne zaman başladığı değil, mastürbasyona neden ihtiyaç duyduğu ve ne kadar sıklıkla yaptığıdır. Bu nedenle çocuğunuzun yaşını gözlemler halde olmanın yanında hangi sıklıkla ve ne zamanlarda yaptığı çok daha önemlidir. 2-6 yaş arasındaki çocuk cinsel kimliğinin farkına varmış durumdadır ve bedenini keşfetmeye büyük önem verir. Cinsel bölgesiyle oynadığında, okşadığında hissettiği hazzı tekrar yaşayabilmek için bir yere sürtünerek, bir nesneyi kendisine sürttürerek, bazen de kendi eliyle kendini uyarabilir. Çocuk bu davranışını yalnız olduğu sırada da yapabilir. Herkesin içinde, kalabalık ortamlarda, kreş ya da anaokulunda da yapabilir. Bazen çocuk mastürbasyon yapmak için o kadar çaba harcar ki terleyebilir, kızarabilir, garip sesler bile çıkarabilir. Çocuğun genital bölgesinde fiziksel bir durum olmadığı halde çok yoğun tahrişe maruz kaldığı için özel bir hassasiyet durumu da sonradan oluşabilir. Temelde 2 ana sebepten mastürbasyon yapma davranışı ortaya çıkar diyebiliriz. Birincisi, ortalama 2 yaşından itibaren çocuklar cinsel gelişiminde önemli değişimler yaşar. Bu nedenle öncelikle kendi bedenini tanımaya yönelir. Kendi bedenini keşfetmeye devam ederken kendisi gibi olmayan diğer cinsiyeti de görmeye, tanımaya, dokunmaya çalışır. Böylelikle benzerlikleri ve farklılıkları anlamaya ve öğrenmeye çalışır. Sürekli olarak kaka, çiş ya da pipi, kuku gibi cinsel süreci belli eden sözcüklerle konuşurlar. Bu süreç normal ve doğal olan cinsel gelişim sürecini anlatır. İkincisi,
Çocuk baş etmekte zorlandığı duygusal sorunları tesadüfen keşfettiği ve kendini iyi hissettiren mastürbasyon davranışını sürekli tekrarlayarak bu duygusal sorunları yatıştırmaya çalışır. Çocuğun nasıl duygusal sorunları olabilir sorusunu sizden duyar gibiyim. Yalnız kalmış, ilgisiz kalmış, ihmal edilmiş çocukların kendi bedenine dönmesi söz konusu olabilir. Yeni kardeşin doğumu, anne babadan birinin evden uzaklaşması gibi çocuğu zedeleyebilen durumlar da aşırı mastürbasyona sebep olabilir. Çocuğun ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı sorusu burada önem kazanır. Ayrıca cinsel tacize uğramış çocuklarda da aşırı mastürbasyona rastlanabilmektedir. Çocuğunuz tekrar eden ileri geri hareketleri ya da dairesel hareketler yapıyorsa, sürtünme ya da elle genital bölgesine dokunuyorsa, dikkatini çevreden uzaklaştırıp kendine döndürüyorsa ve hareketleri esnasında terliyorsa, uyarılarınızı fark etmiyorsa ya da uyarılarınızı duymuyor gibi ise mastürbasyon yapıyor anlamına gelebilir. Bebek ve çocukların mastürbasyon yapıyor olması ilerleyen yıllarda onların sapık olacağı gibi bir anlama gelmez. Az önce de anlattığım gibi duygusal bazı isteklerin karşılanmaması nedeniyle mastürbasyon davranışı çocuklarda ortaya çıkabilir. Mastürbasyon herhangi bir fiziksel yaralanmaya veya vücutta zarara sebep olmaz. 5 veya 6 yaşından sonra halka açık yerlerde kasıtlı olarak yapılmadığı sürece anormal veya aşırı değildir. Bu çocuğunuzun aşırı seks düşkünü olacağı veya cinsel sapkınlık sorunu yaşayacağı anlamına gelmez. Sadece yetişkinler bir çocuğun mastürbasyonuna aşırı tepki verdiği zaman bu durum çocuğun suçluluk ve utanç duygusu yaşamasına sebep olabilir. Bu duygular ise çocuğun gelecekte sağlıklı cinsel yaşamının olmasına engel olabilir. Videonun devamında anne babalar ve öğretmenlerin bu çocuklara nasıl davranması veya nasıl davranmaması gerektiğini anlatıyorum. Çocuğun cinsel organını eliyle ya da sürtünerek uyarırken terleme, kızarma ve sık nefes alma gibi belirtilerin gözlendiği bu duruma çocukluk dönemi mastürbasyonu denir. 2-6 yaşlarında tamamen fizyolojik sayılan bu olayın giderek sıklaşması ve ileri yaşlarda da devam etmesi çocuğun duygusal sorunlarının devam ettiğinin habercisi olabilir. Bazen çocuğun cinsel organında kaşıntılı bir yara bulunması mastürbasyon benzeri bir olayı tetikleyebilir. Ergenlik döneminde merak ile başlayan mastürbasyon davranışı zamanla aşırı bir hal alabilir. Bu durumda ailenin çocuğa suçluluk duygusu yaşatacak tavır ve sözlerden kaçınması gerekir. Ergen ve yetişkinlerde mastürbasyon yapmakla ilgili YouTube kanalımdaki diğer videoları takip edebilirsiniz. Mastürbasyon genellikle ortaya çıkışından bir süre sonra kendiliğinden kaybolur. Ancak ailenin olaya gerektiğinden fazla ilgi göstermesi durumunda anne babanın bu konudaki kaygılı ve endişeli tutumları, çocuğun yaşadığı duygusal zorluklar, mastürbasyonun bir ilgi çekme mekanizması, rahatlama ve kaçış yöntemi olarak alışkanlık haline gelebilir. Çocuğunu cinsel organıyla oynarken gören anne babalar büyük bir telaşa kapılabilirler. Çocuklarının yaptığı davranış aileleri utandırabilir. Özellikle yabancıların yanında çok rahatsız olurlar. Bazı anne babalar çocuğun cinsel sapkınlık gösterdiğini ve ileride bunun büyük sorun oluşturacağını düşünür. Bunun için çocuğa değişik cezalar verebiliyorlar. Ayıp, günah gibi sözlerle engellemeye çalışırlar. Oysa utanç ve suçluluk duygularına sebep olacağından işleri işinden çıkılmaz hale getirebilir. Anne babanın mastürbasyona karşı vereceği tepki sorunun büyüyüp büyümemesinde belirleyici olur. Anne baba çocuğuna mastürbasyon davranışını bildiği izlenimini vermeli. Ancak hiçbir zaman
cezalandırma ve suçluluk duygusu yaşatacak sözler söyleme yoluna gitmemelidir. Çocuk mastürbasyona başladıktan sonra onu uyararak yapmamasını istemek yerine ilgisini başka yöne çekmek gerekir. Küçük çocuklarda sadece bu tutum dahi mastürbasyonun azalmasına, belki de kaybolmasına neden olabilecektir. Ayrıca çocuğun bu durumu fark edildiğinde bu konuya sert tepki vermeden ve korkutmadan yaklaşmak yerinde olacaktır. Çocuğunuzu gerçekten ev içerisinde ne kadar iyi anlıyorsunuz? Çocuğunuzun suyla oynamasına gerçekten izin veriyor musunuz? Ya da oynamak için hamle yaptığında sürekli durdurup ona engel oluyor musunuz? Onu yaramazlık yapma, otur şuraya, hiç durmuyorsun gibi sürekli uyarıyor musunuz? Gerçekten bu davranışları göz önünde bulundurarak çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olmalısınız. Çocuğunuzun yaşadığı bu zorluğu başka kişilerle paylaşmak ya da akıl almak adı altında paylaşmayın. Çünkü olumlu ya da olumsuz da olsa çocuğunuzun uyguladığı her davranışın onun mahremiyeti olduğunu önce siz bilmeli ve bir başkasının önüne sohbet konusu olarak sunmamalısınız. Ebeveynlerin yaptığı en yaygın hata mastürbasyonu tamamen ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bu ebeveynlerin kaçınılmaz olarak kaybettiği bir güç mücadelesine yol açabilir. Çocuklar mastürbasyon için fiziksel olarak cezalandırılmamalı, ona bağırılmamalı veya ders verilmemelidir. Mastürbasyonu kötü, kirli, pis, günahkarlık, suçluluk ve utanç gibi görülmemelidir. Çocuk mastürbasyon yaptığı için etiketlenmemelidir. Çocuğunuzun ellerini bağlamamalı veya herhangi bir kısıtlama getirmemelisiniz. Tüm bu yaklaşımlar sadece çocuğun direnç göstermesine ve muhtemelen daha sonra cinsel bazı sorunlarının oluşmasına yol açabilirsiniz. Mastürbasyonun çocuğun günlük yaşantısını, çevreyle iletişimini, daha etkili sorun çözme yöntemleri geliştirmesini engellediği durumlarda ve çocuğun bu davranışının çok dikkat çekmesi halinde profesyonel yardım gerekebilir. Uzman, aile ve çocuğu tanıyıp çocuğun bu davranışı hangi nedenlerle ısrarla sürdürdüğünü saptar ve bu sorunun giderilmesi yönünde yardımcı olur. Mastürbasyonun sıklaşması ve devam etmesi durumunda altta yatan başka psikolojik nedenlerin araştırılması gerekir. Bu nedenle aileler vakit geçirmeden bir terapist ile görüşmelidirler. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.